Gene darmadağın olmuş yeni bir bölümden herkese merhaba. Şimdi bu bölümde elektrik tesisatını yeniliyoruz. Yeni elektrik hatları çekeceğiz. Şimdi öncelikle planda bir takım değişiklikler yaptım. Daha önce bahsettiğim, belki uzun vadede takarız dediğim harici bataryayı takacağız. Neden? Çünkü arkaya kadar 25 milimlik yani 4 AVG'lik kablo çekeceğiz her halükarda amfi için. Dolayısıyla sonradan tekrar bir iş çıkmasın ya da kabloyu açıkta bırakırsak bir problem çıkabilir diye bataryayı takalım. Bataryanın siparişini verdim, o gelecek. Bu arada çok fazla akım çeken ekipmanlarımız olacak. Çok az akım çeken ekipmanlarımız olacak. Keyfe keder takacağımız bir sürü ekipmanlarımız olacak. Şimdi bunları en güvenli, en sağlam şekilde bir kısmını kabin içine, bir kısmını kaputa koyacağız. Orada bazı sıkıntılarımız var, onlara değineceğiz. Ama önce gelin neler bağlayacağız onlara bakalım. Önce switchlerden başlayalım. Bir tane A sütununa takacağımız dörtlü switch paneli var. Bunu daha çok offline, yani araba çalışmazken ihtiyacımız olacak malzemeler için kullanacağız. Mesela su pompası, hava pompası ya da buzdolabı vesaire gibi. Ayrıca vinci de buna bağlayacağız. Bir diğer malzememiz ise 12'li switch paneli kullanacağız. Bunu zaten daha önce göstermiştim. Bu markayı daha önce de kullanmıştım. Gayet keyifli ve iş gören bir cihaz. Tamamıyla set halinde geliyor. Önceden rolelemeyi kendim yapmıştım ama bu sefer 12'li sistemde sadece beslemeleri vereceğiz ve çıkışları alacağız. Dolayısıyla nispeten daha kolay olacak bunun bağlaması. Bunu sadece aydınlatmalar ve eğlence ekipmanları için kullanacağız. Ayrıca harici bir uzaktan kumandası var. Harici bataryaya bağlayacağız. Gerekirse araba çalışmadan kullanabilmek için. Gene kontrol etmek için switch paneline bağlayacağız. Şimdi gene ünitesi olan bir yere montajını yapmamız gereken kaya aydınlatmalarımız var. Toplam 8 tane RGB ledleri var. Bunları davlumbaz içine kuracağız. Ana üniteyi de, gerçi bu çok büyük değil, kaputun altında bir yere sıkıştırabiliriz diye düşünüyorum. Gene RGB kabin içi led aydınlatmalarımız olacak. Gene aplikasyonla teyp üzerinden kontrol edebiliyor olacağız. Ünitesi zaten yer kaplamadığı için kabin içinde bir yere mutlaka sıkıştıracağız. Switch ünitelerinden farklı olarak bir tane harici sigortalı röle paneli kullanacağım. 6 switch'e kadar destekliyor. Bunu zaten A sütununa bağlayacağımız switch'e bağlayacağız. 2 tane boşumuz kalacak. Onu da mutlaka değerlendireceğimiz yerler olacak. Bunları kaput altında bir yere sıkıştırabileceğiz mi? Ona bakacağız hep beraber. Şimdi asıl konumuz şu. Starter aküyü kamp aküsünden ayırmak için birkaç seçeneğimiz var. Ben bunlardan en pratik olanını, en az yer kaplayanını tercih ettim ki o da Smart Battery izolatör. Çalışma yapısı teknik olarak şöyle. Ana aküden gelen enerjiyi buna bağlayıp buradan kamp aküsüne geçiyorsunuz. Kamp aküsündeki voltaj 12.8 voltun altına düşünce starter aküden enerjiyi kesiyor. Dolayısıyla bizim işimizi görecek olan bu. Bir tane yüksek akım rölemiz var. Bunu vinç için kullanacağız. Vinci direkt bağlayıp sürekli akım altında tutmak istemiyorum. Şimdi elimizde sigortalarımız var. Bir sürü ve bir sürü. Amfilerden aşina olduğunuz uzun tipte ve daha çok sanki endüstriyel bir görünüme sahip olan kare tipte. Şimdi bunlardan farklı akım değerlerinde birkaç tane aldım. Ki ihtiyacımız olacak. Onun dışında terminallerimiz olacak ve bir sürü çakmaklık çıkışlarımız ve USB çıkışlarımız olacak. Dahası da olacak. Sipariş verdim, yolda gelecekler. Şimdi bununla ilgili bağlantı şemasına bir bakalım. Evet, bağlantı şemamıza gelecek olursak ki bu şema defalarca değişti, kervan yolda düzülür mantığıyla. Şuradan başlayacak olursak burada bizim starter akümüz var. Aşağıda kamp akümüz var.
Bu iki akü arasındaki bağlantıyı öncelikle bir terminalle yapıyoruz. Ve starter aküden besleyeceğimiz vinci doğrudan vermiyoruz. Daha önce konuştuğumuz gibi röle ve sigortayla korumaya alıyoruz. Sonra iki akü arasına smart izolatör ve yüksek akım kesicilerimizi bağlıyoruz. Amfiyi kamp aküsünden besleyeceğiz. Ana beslemeyi kamp aküsünden yapacağız. Bunun bize çok fazla bir avantajı olmayacak. Sadece burada kabloyu arka taraftan kamp aküsünden çekmek daha mantıklı, daha kısa olacağı için bunu tercih ettik. Yoksa araba çalışmadığı zaman amfi zaten çalışmayacak. Sonra starter aküden daha önce konuştuğumuz altılı röle panelini besleyeceğiz. Fakat en son yaptığımız güncellemelerle şu anda bu röle paneli boşta. Yani şu anda kullanabileceğimiz bir şey yok ama biz gene de bağlayacağız. Dursun, ileride lazım olur. Daha sonra A sütununa bağlayacağımız dörtlü switch'ten bunun beslemesini gene kamp aküsünden yapacağız. Çünkü araba çalışmadığı zaman özellikle aydınlatmaları kontrol etmek istiyoruz. Buraya öncelikle vinci bağlayacağız. Vinç elimizin altında olsun. Sonra ileride bağlamayı düşündüğümüz kompresörü switch panelinin ikinci switch'ine bağlayacağız. Aux power dediğimiz ve aux light'lar dediğimiz şu. Aux power arabanın içine, ön konsola ve arka yolcu koltuğunun önüne bir takım güç çıkışları koyacağız. Bunları gerektiğinde araba çalışmadığı zaman da kullanabilmek için. Işıkları zaten konuşmuştuk. Araba durduğu zaman da kumandayla ışıkları kontrol etmek istiyoruz. Şimdi dokunmatik 12'li switch paneline gelecek olursak burada nelerimiz var? Burada 52 inç koyacağımız led barımız, sarı ve beyaz work light'larımız, tampona koyacağımız henüz satın almadığımız 9 inç aydınlatmalar olacak, kaya aydınlatmaları olacak ve izli purple light olacak. Bunu havaya doğru çevireceğiz çünkü havada çok güzel, akşamları özellikle çok güzel bir hüzme bırakıyor. Ve uzun vadede tavana bağlayacağımız belki 8'li belki 9'lu bir ışık grubu olabilir. Bunun için tavana kablo çekeceğiz. Arkaya dönük olan bir tane led barımız olacak. Sağda ve solda tekrar aydınlatmalarımız olacak. Ondan sonra bahsetmiştik, koltuk aydınlatmalarımız olacak. Ve geriye 2 tane switch'imiz kalıyor. Bunların birini kornaya, birini megafona bağlayacağız. Yani 12'li switch paneli bile şu anda az geliyor. Çünkü 2 tane boşta kalan aydınlatma grubumuz var. Buna başka bir çözüm bulacağız. Her halükarda boşta bir sigorta panelimiz var. Herhangi bir yere koyacağımız switch'lerle onu çözebiliriz. Ama şu anda gerekli mi değil mi bakacağız. Arka tarafa gelecek olursak, arka taraftan kastımız ikinci akü güç ünitesi. Şimdi buraya bağlayacağımız kamp aydınlatmaları olacak. Daha önce de konuşmuştuk. Bunu Bluetooth kontrollü bir dimmerle bağlayacağız. Burada hem bir güç çıkışımız olacak ki aydınlatmaları istediğimiz yerlere uzatabilelim. Bir de arka camın üstüne bağlayacağımız mutfakta ve çekmece sisteminde kullanacağımız aydınlatmalarımız olacak. Tekrar arka bölgede kullanacağımız USB ve power çıkışlarımız olacak. Su pompasını gene çekmece sistemindeki 7'li switch paneline bağlayacağız ve çekmecelerin içine koyduğumuz aydınlatmaları kontrol edeceğiz. Burada da sadece 2 tane boşta switch'imiz kalacak. Kalsın, her halükarda bir şey için kullanırız. Buzdolaplarını ve sürekli artı 12 çıkış alacağımız 12 voltluk çakmak çıkışlarını doğrudan aküye bağlayacağız. Arada herhangi bir switch kontrol ünitesi kullanmamıza gerek yok. Zaten buzdolabının üzerinde açma kapama tuşu var. Dolayısıyla ana hatlarıyla bağlayacağımız elektrik tesisatı bu. Değişebilir mi? Değişebilir. Gelişebilir mi? Gelişebilir. Bunu göreceğiz. Şimdi akümüz burada, sigorta panelimiz burada. Arada bir miktar boşluğumuz var ama onun dışında kullanabileceğimiz çok fazla alanımız yok. Maksimum şu seviyeye kadar çıkabiliyoruz ki buradan eğimli geliyor. Yani şu bölgeye sığdırabildiğimiz kadar şeyi sığdıracağız. Ki switch ünitesinin kontrolörünü akü arkasına diye düşündüm ama orada çok sıkışacak ve yeteri kadar alanımız yok. Dolayısıyla bu oraya sığmayacak. Ama oradaki boşluğu kaya aydınlatmalarıyla değerlendirme ihtimalimiz var.
zannediyorum bunu buraya sıkıştırabiliriz. Altılı sigorta panelini de bu aradaki boşluğa koyarız. Hatta belki sığdırabilirsek çok güzel olurdu. Bunu da buraya alabilseydik. Şimdi buraya da koyabiliriz. Ama bu kısmı asıl kalın kablolar ve rolelerden ve sigortalardan oluşacak olan gruba ayırmak istiyorum. Buraya ufak bir tablo yaparız. 3 boyutlu yazıcıdan. Bunları burada toparlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Ama sanki yeteri kadar da alanımız yok. Bir yerden başlayalım. Evet, kayda almadım ama neredeyse bütün güç kablolarını çektim. Şimdi ikinci akümüzü bağladık. LiFePO 4 batarya kullandım onun için. Zaten ön tarafa da smart izolatörü koyacağız. Şimdi smart izolatörle buradaki akım kesici arasında canlı bir hat olacak. Bu hat üzerinden gerekli bütün kamp ekipmanlarını bağlayabiliyor olacağız ki keza arka bölgede kullanabileceğimiz alana tekrar bir sigorta paneli yerleştirdim. Yine kullanabileceğimiz röleler var. Toplam 3 tane. Henüz nereye ne bağlayacağıma daha karar vermedim. Bunları zaten ileride de ayarlayabiliriz. Onda sıkıntı yok. Amfinin gücünü gene ikinci aküden veriyoruz. Şimdi buraya ek olarak çekmece sistemine bağladığımız bir switch panelimiz var. Switch panelimiz buraya gelecek. Bunu da tamamladık. Bunun kablolarını bağlayacağız. Kamp ünitelerimizde neler olacak? İşte aydınlatmalarımız olacak, buzdolabımız olacak, su pompamız olacak. Olacak da olacak. Dolayısıyla burada birçok seçeneğimizi şu anda açık bırakıyoruz. Bu bizim için iyi. Şimdi bu kablolar amfiye ve asıl starter aküye giden kablolarımız. Şasemizi buradan aldık. Akümüz henüz bağlı değil ama bağlanmaya hazır. Bunu en son test aşamasında yapacağız. Şu anda risk istemiyoruz. Gelelim ön tarafa. Şimdi canlı bağlantıların tamamını şoför tarafından, müzik kablolarının da tamamını yolcu tarafından geçirdik. En son videoda müzik sistemini test etmiştik. Dolayısıyla kablolar hala sökük. Kameraları vesaire bekliyorum. Gelelim hikayenin ana kısmına. Şimdi arka taraftan gelen kablo doğrudan smart izolatöre geliyor. Şimdi buradan da zaten switch panelini de besleyeceğimizi söylemiştik. Buradan aynı zamanda ona da kablo gidiyor. Bu bölgedeki alanın yetersizliğinden bahsetmiştik. Şimdi nispeten ona çözüm buldum. Önce winch'ten başlayalım. Daha önce paylaştığım 200 amperlik röle winch için yeterli değildi. Onun için 500 ampere kadar dayanıklı bir selenoid röle buldum. Şimdi selenoid rölenin de bir muhafazası yoktu. Dolayısıyla ona da bir kutu tasarladık. Tam bu bölgeye uyduracak şekilde. Bu winch'e giden kablo. Bu da aküden gelen kablo. Bu da bizim kontrol kablolarımız. Yani içeriden switch'i açtığımızda winch'imiz çalışmaya başlayacak. Tabi bu röle tek başına yeterli değil. Şimdi onu korumak için de ayrıca bir sigorta bağlayacağız. AMG Mega sigorta, bu da 500 ampere kadar dayanıklı. Winch'in maksimum yükte 400-450 ampere kadar çıkacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bunlar hattı olası bir durumda koruyor olacaklar. Buraya aynı zamanda ek sigorta panelini yerleştireceğiz. Peki kalan malzemeleri ne yapacağız? Kalan malzemeler için de böyle bir çözüm buldum. Akünün üstüne gelecek. Bunun üzerine winch'in sigortası, ikinci akünün akım kesicisi ve smart izolatör rahatlıkla sığıyor. Bizim için yeterli olan da bu. Şimdi bu bölgede bütün ekipmanları yerleştirdik. Peki switch paneli ne yaptık? İşte şimdi onu göstereyim. Ona da çok güzel bir çözüm buldum. Yine 3 boyutlu yazıcıdan güzel bir ayak yazdırdım. Tahmin ediyorum ki kaputa sürtmeyecek. İnşallah sürtmez. Buradan baktığında da çok fazla sırıtmıyor. Hatta güzel bile oldu denebilir. Kabin içine vereceğimiz kablo girişleri de burada, buraya çok yakın. Böyle bir avantajımız da var. Ön, üst aydınlatmalar, yakınlığı müthiş. Sadece yan ve arka aydınlatmalar için kabin içinden tavana bir çıkış yapacağız. O biraz zorlarsa zorlayacak bizi. Onun dışında problem yok. Şimdi bugün ne yapacağız? Aküyü yerleştirip kabloları, sigortaları, switchleri, her şeyi bir toparlayacağız. En son haline getireceğiz. Ki sonraki adıma geçebilelim.
Evet, bu hamlelerle yer sorununu da çözmüş olduk. Ufak tefek ince ayarlar var, onları yaparız, onlarda sıkıntı yok. Kaput altıyla nispeten işimiz şu anda tamam. Sonra lambaları bağlarken tekrar buralara uğrayacağız. Şimdi içerideki işlerimizi halledelim. Çünkü toplamaya içeriden başlayacağız. Şu arkadaşı bir önceki videodan biliyorsunuz zaten. Bunu güzelce yazdırdık, boyadık. Vidalamak için gerekli parçaları taktık. Butonlarımızı yerleştirdik. Gayet güzel oldular. Şimdi izlememiş olanlar için tekrar anlatayım. Hazır aldığımız şöyle bir parçamız var. Head-up display diye geçiyor ama aslında sadece GPS ile hız gösteren ve eğim ölçen basit bir cihaz. Orta konsolda herhangi bir yere yerleştirmeyi çok uygun görmedim. Çünkü zaten görsel olarak da pek arabayı ifade etmiyor. Dolayısıyla şimdi bunun yerine ben şu parçayı tasarlayıp yazdırdım. Bunu biz ön camın üstüne yerleştireceğiz. Orada da yeri hazır, delikleri hazır. Sadece vidalanacak. Bunun içindeki elektronik parçayı sökeceğiz. Zaten kendi butonları için ekstra kabloları daha önceden çıkarmıştık. İşte aydınlık sensörü vesaire gibi parçalar içinde. Bunu içine yerleştireceğiz ve tavanda çok güzel bir eğim ölçerimiz olacak. Tek fonksiyonu bu olmayacak. Aynı zamanda aracın iç aydınlatmaları çok zayıf olduğu için şuralara 2 tane küçük şekil olsun diye ambiyans aydınlatmaları koydum. Oralara da birer tane led koyacağız. Parkları yaktığımızda yanacaklar. Yapalım. Her şeyi tam sabitlemeden önce. Evet, gayet güzel, her şey çalışıyor. Dün aynı anda hem Avia'nın hem USB dönüştürücünün bozulması küçücük bir işi bir gün sekteye uğrattı. Şimdi bugün devam edeceğiz. Kaldığımız yerden en son kabloları bağladık. Testini yaptık. Şimdi sonra tuşları yapıp ışıkları takacağız ve bitecek inşallah. Bozulan USB dönüştürücünün yerine biraz daha kalitelisini buldum. Umuyorum ki bu sorun çıkarmayacak. Ambiyans aydınlatmalar için kullanacağım şöyle küçücük ledler var. Kamera odaklanırsa göstereceğim, evet. Bunun yeşili, kırmızı ve mavisi var. Kırmızı ve mavi içeriye göre çok alakasız olacağından yeşil takacağız. Yeşili de çok sevmiyorum ama uygunluk açısından bunu kullanmamız lazım. Şuradaki küçük deliklere takacağız. İçi çok karışık görünse de bizim için önemli olan kısmı dışı. Sonuçta bitti. Bir deneme yapalım hızlıca. Gayet güzel. Evet, bununla işimiz bitti. Şimdi arabanın içine geçecek olursak, içerisi çok karışık. Önce koltuk ısıtmasını bağlayacağız. Beynimiz burada, konsolun altına yerleştireceğiz. Onda sıkıntı yok. Burada birçok kablomuz var. Çektiğimiz, sanki arabanın komple tesisatını yeniden çekiyormuş gibi. Şimdi şu
A sütunundaki switch paneline gelecek. Burada gereksiz boşta olan kablolar da var. Yedek aküden çektiğimiz, ikinci aküden çektiğimiz, ileride belki herhangi bir şeye lazım olur diye. Onun dışında şurada gene şu aşamada gereksiz kablomuz var. Nedir bu? Bunlardan bir tanesi turuncu olan zaten vincin kumandası. Bu lazım. Bunu kullanacağız. Ama geriye kalan 6 kablo, bir tane röle sigorta paneli takmıştık ekstradan. Bunu da yine ileride kullanabiliriz diye kablosunu çektik. Hazır beklesin. İleride lazım olursa bir daha kablo çekmeydi bilmem neydi uğraşmayacağız. Gelelim arka tarafa. Şimdi arka tarafta burada gene çekmece aydınlatmalarımız var. Bunları bağlayacağız. Buraya buzdolabı için bir USB çıkışı bağlayacağız. Ondan sonracığıma bakayım, şuraya bir aydınlatma bulabilir miyim? Buldum. Şimdi burada fazladan koyduğumuz röleler var. Bunları şimdi kullanır mıyız, kullanmaz mıyız bilmiyorum. Her şeyi fazladan çaktık. Burada da switch panelimiz var. Kamp switch panelimiz. Bu switchlerin kabloları çekilecek. Şu anda hepsi boş. Yani işimiz çok. Gene her yere fazladan kamera kabloları çektim. Çekmeye de devam ediyorum. Çekeceğim de. Bir tane de burada var. Ön için şimdilik bir tane çektim. Bunu daha dışarı çıkarmadık çünkü en az bir 2 tane daha çekeceğim. Switch panelimiz bugün yarın gelir. Video switch kontrolörü bugün yarın gelir. Onu hallederiz. Şimdi o zaman önce şu koltuk ısıtmasıyla başlayalım. Çünkü onun ana gücünü arabanın eski orijinal amfisinden alacağım. O kabloyu da oradan kaldırmak istiyorum bu vesileyle. Çok yorucu oldu ama büyük oranda bitti. Bu bölgeden aracın dışına çekeceğimiz bütün kabloları çektik. Hepsi gayet nizami, düzenli. Switch panelimiz de bu. Şimdi onun kabloları da hazır. Sadece yukarıya yaptığımız eğim ölçerle beraber hepsinin montajını yapacağız. Bu noktada sıkıntı yok. Kamera kablolarımızı çektik. Teyip kablolarımız hazır. Koltuk ısıtması da neredeyse hazır. Onun da kablolarını çektik. Sadece 2 kablomuz var. Bir tanesi çakmaklık, bir tanesi de güç kablosu. Onları da bağladığımız zaman bu orta konsolun işi tamamen bitiyor. Gerçi içeride de çok bir şey kalmıyor. Sadece lambaları çekeceğiz bu bölgede. Bir küçük deneme yaptım ben şununla ilgili. Bu çalışıyor. Niye göz kırpıyor bilmiyorum ama henüz ayarlarına bakmadım. Zaten güç kablosunu da geçici olarak bağladım. Çok ince, tersiz kalmış olabilir. Onun için çok önemli değil. Evet. Şimdi sırada kabloyu da çekelim de çıksın mı aradan? Yoksa şu orta konsolu mu bitirelim? Spontane gelişsin. Fikrimi değiştirdim. Belki yarın bunların montajını yaparım. Onun için şu ayağı takalım ve kurumasını bekleyelim.
Bu sadece daha güzel görünmesini sağlamak için yaptığım küçük bir numara. Diğer tarafa da yapıştıralım hemen 2 dakikada. Çok güzel oldu. Evet. Aşağı yukarı saat 6. 9-10 saattir çalışıyorum. Ancak arka kısmı bitirebildim. Yani güzel oldu. Topladık. Bütün bağlayacağımız şeylerin kablosunu çektik. En azından çekmeceyi yerine alıp artık önünü toparlamaya çalışabiliriz. Sonraki aşamada. Şimdi neler bağladık? Önce sigortalarımızı bağladık. Ön tarafa gidecek olan kabloları bağladık. Arkadaki switchleri bağladık. Kamp lambası, ondan sonra Bluetooth'la kontrol edebileceğimiz lamba, sıcaklık ve voltaj ölçer, yani voltmetrenin bağlantıları, çakmak soketleri, buzdolabı bağlantıları, çekmece lambaları, her şeyi bağladık. Sadece soketleri yerlerine takacağız, çekmeceyi yerine oturtacağız. Planladığımız gibi ön kısmı toparlamaya geçemedik. Ama artık toparlama kısmını bir sonraki videoda yapacağız. Şimdilik bu videodan bu kadar yeterli. Görüşürüz.